Selam arkadaşlar. Bugünkü videoda görünümleri klasik engulflardan farklı ancak engulflarla aynı görevi yapan bazı mum yapılarından bahsedeceğim. Bu mumlar peş peşe gelen iki aynı gövde rengine sahip mumlardan oluşmaktadır. Bunların ilk mumlarının gövde boyu ikinci mumlarına kıyasla çok çok küçük olur. Bu şekilde karşımıza çıkmalarıyla bazen kafa karıştırıcı olabiliyorlar. Sizlere tavsiyem bu mumları da birer engulf olarak değerlendirip engulflarda yaptığımız işlemleri bu mumlarda da yapmanız şeklinde olacaktır. Hemen grafikten örnekler açayım. İşte burada bahsettiğim bir örneğini görebiliyoruz. İçerideki mumun gövdesi oldukça kısa, dışarıdaki mumun ise içerideki muma nazaran çok uzun gövde boyu olduğunu görebiliyoruz. Ve ikisi de aynı renkte. İşte zaman zaman kafa karıştırıcı olan bu durumlar karşısında burayı bir engulf olarak kabul etmek doğru olacaktır. Dikkat ederseniz fiyat bu bölgeye geldiğinde aynen engulflarda olduğu gibi tepki alarak aşağı doğru çözülmüş. Yine burada peş peşe aynı gövde rengine sahip iki mum karşımıza çıkıyor. Burayı da bir engulf olarak değerlendirip fiyatın bu bölgeden tepki almasını bekleyebiliriz. Bu örnekte görüntü akşam yıldızını biraz andırıyor. Ancak her zaman bu şekilde karşımıza çıkmayabilir. Örneğin burada akşam yıldızına çok uygun bir formasyonda karşımıza çıkmıyor. Aynı gövde rengine sahip biri kısa biri uzun mum yapısından dolayı burayı engulf olarak kabul ederek fiyatın buradan tepki alacağını değerlendirebiliriz. Tabi çalışır çalışmaz ayrı konu. Her engulf çalışmayacağı gibi bu şekilde karşımıza çıkan her yapının da çalışmama ihtimali yine de vardır. Yapı bahsettiğim formatta burada karşımıza çıkıyor. Bu bölgeyi de işaretleyerek engulf olarak değerlendirmekte fayda var. Hatta bakın burası az önce gözümden kaçmış. Yine bir engulf olarak değerlendirilerek takip edilmesinde fayda var. Dikkat edin fiyat bu bölgeye yaklaştığında tepki alarak aşağı doğru çözülmüş. İşte burada ne yapacağını bilemeyen arkadaşların kafa karışıklığını giderebilmek adına bu videoyu çektim. Burası da bir engulfmuş gibi değerlendirilerek takip edilmesinde fayda var. Bahsetmek istediğim diğer yapı karşımıza önce bir harami formasyonu şeklinde çıkıyor. Üçüncü mumun birinci mum ötesinde kapanmasıyla formasyon harami formasyonundan engulf formasyonuna dönüşüyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus, üçüncü mumla ikinci mum arasına başka herhangi bir mum girmemeli. Yani 3 mum peş peşe gelerek şu görüntüyü oluşturmalıdır. Eğer harami formasyonundan hemen sonra gelen mum birinci mumun ötesinde kapanamıyorsa bu söylediğim husus geçerli değildir. Burada üçüncü mum birinci mumun ilerisinde kapanarak engulf formasyonuna dönüşemez ve formasyon harami formasyonu şeklinde kalırsa bu bölgenin çalışma ihtimali daha düşük olacaktır. Her zaman için engulflar diğer tüm formasyonlara kıyasla çok daha güçlü çalışma ihtimaline sahiptir. Bu sebeple bir harami 3. mumla engulf formasyonuna dönüşüyorsa bu bölgeyi de bir engulf olarak kabul ederek takip etmekte fayda var. Şimdi hemen grafikte bunun örneklerini inceleyelim. Burada yeşil mumun kendisinden sonra gelen siyah mum tarafından geçilerek bir engulf formasyonu oluşturulamadığını görüyoruz. Şu haliyle bir harami formasyonu. Ancak ikinci mumdan sonra araya herhangi başka bir mum girmeden oluşan üçüncü mum birinci mum seviyesinin ilerisinde kapanıyor. Şu durumda artık burası bir harami formasyonu değil bir engulf formasyonu olarak kabul edilerek ona göre fiyat hareketi takip edilmelidir. Fiyatın buraya geldiği zaman aldığı tepkiyi görebiliyoruz. Burası harami formasyonunda kalsaydı bu tepkiyi alma ihtimali daha zayıf olurdu. Yoktur diyemem ancak engulf kadar güçlü değildir. Bu sebeple bu şekilde oluşan yapıları da engulf gücünde kabul etmekte fayda var. Bir diğer örneğimizde burada bir tepe seviyesinden dönüş görüyoruz. Dönüş harami formasyonuyla başlasa da 3. mum araya başka herhangi bir mum almadan 1. mumu geçerek engulf formasyonuna dönüşüyor. Artık bu bölge bir engulf olarak değerlendirilerek fiyat hareketi ona göre takip edilmelidir. Fiyatın bölgeye girdiğinde aldığı tepkiyi görebiliyoruz. Yine bir başka örneğimiz. Fiyat engulfla yukarı doğru gitmiş, harami formasyonuyla dönüş hareketini başlatmış ve hareketin devamı 3. mumun 1. mumu geçmesiyle haramiden engulfa dönüşmüş. İşte bu bölge artık bir engulf bölgesi olarak kabul edilip ona göre takip edilmelidir. Son örneğimizde yine 2. mum 1. mumu geçemeyerek bir harami olarak kalıyor. Fakat hemen arkasından gelen 3. mum araya başka herhangi bir mum girmeden 3. mumun ilerisinde kapanıyor. Artık bölge harami formasyonundan engulf formasyonuna dönüşmüş durumdadır. Bölgeyi işaretleyip takip ediyoruz. Fiyat bölgeye geldiğinde aldığı tepkiyle birlikte oldukça yüksek seviyelere kadar gidiyor.
Arkadaşlar benim belirtmek istediğim hususlar bu kadar. Bu iki yapıyı da engulf olarak kabul ederek grafiklerinizde işaretlerseniz ve engulflarda yaptığınız işlemleri buralarda da yaparsanız başarılı sonuçlar alacağınıza inanıyorum. Tabii ki her engulf çalışmayacağı gibi bunları da bir engulf kabul ediyorsak bunların da çalışmama ihtimal olacaktır. Çalışma ihtimali hiçbir formasyonun %100 değildir. Ancak en yüksek çalışma ihtimaline sahip formasyon engulf formasyonudur. Bunu da özellikle belirterek videoyu burada bitiriyorum. Umarım faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.